Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Solunum sistemi ilaçları grubunda yer alan Dramamine, 50 mg'lık 12 tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır. Kontrole tabi bir ilaç olan Dramamine'in etken maddesi dimenhidrinattır. Dramamine tablet nedir, ne için kullanılır? Sistemik antihistaminik bir ilaç olan Dramamine, bulantı önleyici ilaçlar grubuna girer. Dramamine tablet, hareket ile ilgili olarak oluşan, özellikle mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi tedavisinde ya da önlenmesinde kullanılır. Dramamine tablet, iç kulaktaki denge oranı ile ilgili Meniere gibi hastalıkların semptomatik tedavisinde de kullanılmaktadır. Dramamine tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Dramamine tablet, hareket hastalığının tedavisinde her 4 ila 6 saatte bir 1 ila 2 tablet kullanılır. Bir gün içerisinde toplam 400 mg yani 8 tabletten fazla kullanılmamalıdır. Meniere hastalığının tedavisinde günde 3 kez yarım veya 1 tablet kullanılır. Dramamine tablet, bir bardak dolusu su ile birlikte çiğnenmeden yutulmalıdır. Dramamine tablet, aç karna ya da besinlerle birlikte alınabilir. İlk doz harekete başlamadan önce yaklaşık yarım saat önceden alınmalıdır. Dramamine tablet, 6 ila 12 yaş arası çocuklarda 6 ila 8 saatte bir yarım veya 1 tablet kullanılabilir. 24 saatte toplam 3 tabletten fazla alınmamalıdır. 2 ila 5 yaş arası çocuklarda her 6 ila 8 saatte bir çeyrek ve yarım tablet kullanılabilir. 24 saatte 1,5 tabletten fazla alınmamalıdır. Dramamine tablet 2 yaş altı çocuklarda doktor tarafından önerilmedikçe kullanılmamalıdır. Yaşlı hastalarda Dramamine kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Kullanmanız gerekenden fazla Dramamine kullanırsanız doz aşımı belirtileri sersemlik, nöbet, havale, nefes almada güçlük ve ölümdür. Dramamine kullanmayı unuttuysanız, unuttuğunuzu hatırladığınız anda ilacınızı alınız. İlacı almayı unuttuğunuzu, sonraki doza yakın bir zamanda hatırladıysanız bu dozu atlayıp daha sonra normal kullanıma devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Dramamine tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa, prostat büyümesi sorununuz varsa, idrar yapmada güçlük, idrar kesesi probleminiz varsa, göz tansiyonu varsa, düzensiz kalp atışı ya da diğer kalp hastalıklarınız varsa, nöbet geçirdiyseniz, tiroid hormonunuz fazla üretiliyorsa, doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız. Bu ilacı kullanırken baş dönmesi ve göz kararmasını azaltmak için oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken yavaşça hareket ediniz. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmanız önerilmez. Dramamine kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. İlacın kullanımıyla çok yaygın olarak sersemlik görülebilir. Yaygın olarak uyuşukluk ve ağız ve solunum yolları kuruluğu görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun, görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.